Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben şu anda İzmir Tire'nin bir köyündeyim, Büyükkale köyünde. Burada geleneksel olarak bayramlarda nohut mayası yapılıp ertesi günde nohut mayası ekmeği yapılır. Bunun köyde nasıl yapıldığını, yıllardan beri nasıl süre geldiğini sizlere göstermek istiyorum. Şu anda bütün malzemelerimizi hazırladık. Öncelikle temiz bir kavanoza ihtiyacımız var. 1,5 litreye yakın sıcak suyumuz, kaynamış suyumuz. Gördüğünüz gibi bir kase nohut, 3 kaşık mercimek, 1 çay kaşığı tuz, 1 şeker kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı da karbonatımız var. Şimdi bütün malzemeleri nasıl koyduğumuzu göstereceğiz. Hello everyone. Now I would like to show you how to make chickpeas yeast. I'm in Turkey, one of the village. So this is the traditional bread in the village they making all the time. So this is the ingredients that we're going to use. You need 1 clean jar and 1.5 liter hot water, boiling water, and around 1.5 cup chickpeas, 3 tablespoons red lentil, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon sugar, and 1 teaspoon baking soda. So we're going to start now. İlk olarak nohut mu koyuluyor? Evet. İlk önce nohutumuz, sonra mercimeğimiz, şeker, tuzumuzu koyuyorum. All the ingredients Şeker, we just mixing together in the jar. sodamızı koyduktan sonra And sıcak suyumuzu ekliyoruz. getting hot water and mixing. Evet. 1,5 litrelik suyumuzun hemen hemen 750 gram kaldı. Evet. We're not filling up in the jar, so we have to leave some space because when this cool down around 40 to 45 degrees, we're going to add the flour, plain flour. So bütün malzemelerimizi koyduk. Bu şekilde ılıyıncaya kadar bekleyecek. 40 ile 45 derece olduğunda suyumuz soğuduğunda ununu ilave edeceğiz. Şu anda bu şekilde bekletiyoruz çünkü suyumuz kaynaktı. Soğuyuncaya kadar yani ılıyıncaya kadar beklemeye alıyoruz. It's been 2 hours. This chickpeas, you can see the changes. It's white in the hot water around 2 hours. Now we're going to add the plain flour. Şimdi hazırlamış olduğumuz nohut suyunun ununu ilave ediyorum. Kıvamı nasıl olacak tam? Yani suyu görmeyeceğiz. Bir Kek hamuru kıvamında muhallebi olacak. kıvamında değil mi? Evet, Kek evet. hamuru kıvamında olacak. Evet. Karıştıra karıştıra eklersek ununu daha güzel bir hamur elde etmiş oluruz. Şu anda zaten kıvamını Kıvamı bulmak üzere. olmak üzere değil mi?
It's not going to be too thick. It's gonna be like a cake dough. Not too liquid, not too thick. As you can see, she just adding plain flour and mixing. 2 saat oldu arkadaşlar. 2 saatte suyumuz ılıdı. Yaz mevsimi olduğu için 2 saatte ancak ılık bir kıvama ulaştı. Biraz kabımız büyük olduğu için. Hı hı. As you can see, already bubbles inside. So this is gonna be chickpeas yeast. Şu an hamurumuz hazır oldu. Şimdi oldu. Bunu ılık kalabilmesi için, güzel mayalanması için sıcak suyumuzun içine oturtuyorum. Okay. Kapağını kapatıyorum. So we have to keep the yeast dough warm all night. So that's why we put the jar inside the warm water. It's not boiling water. If you put in the boiling water, it will be cooked. So it's supposed to be just warm water. So we're gonna cover this now, and this is gonna wait all night like this, warm. We're gonna keep it warm. So in the morning we're gonna check the yeast. It's gonna be ready to another process. Hamurumuzu ılık suyun içerisine koyduk. Üzerinde bu şekilde örttük. Bütün gece bu şekilde bekleyecek. Sabah olduğunda hamurumuz diğer işlemler için hazır olacak. Taşmış olacak. Bunu da sabah açtığımızda hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Okay, now let's see the yeast. It's around 9 o'clock in the morning. Okay, see, the yeast is rise up until the morning. It's like this. As you can see the bubbles. This is called chickpeas yeast. During the night, she changed this water because it's cooled down, and she put another warm water because we have to keep warm all night. This yeast is supposed to be always warm, otherwise it doesn't work. Arkadaşlar görüyorsunuz nohut mayamız bu şekilde kabarıp taşmış sabaha kadar. Gece suyunu değiştirdi. İkinci bir su koydu bu tencerenin içerisine. Soğuduğu zaman kabarmaz çünkü. Her zaman ılık tutmamız lazım. She transfer everything into this water. Water is still warm. We take out some of the water because this is the flour that we're going to use. If it's water too much, so we're going to save that at the side for another step. Suyumuz fazla gelirse diye bir kısmını şuraya ayırdık. Şu anda üretme işlemi yapılacak. Hamur üretmek için buradaki suyu kullanacağız. Eğer daha çok da ihtiyacımız olursa diğer sudan da koyacağız.
Çünkü kullanacağımız una göre yeterli miktarda su kullanmamız gerekiyor. Yani maya suyu. All the chickpeas and lentils, they sink to the bottom. So we use the only water part. As you can see, no chickpeas, no lentils in there. Un kalmayacak şekilde. Mayalı olan hamuru iyice. She tried to take out all the yeast part. Sadece nohut ve mercimek kaldı geride. So this second step is reproduce the yeast. This is not the bread dough yet, because for the bread dough they use bigger bowl and more flour, and the dough is supposed to be more harder like a bread dough, but this one still yeast. So as you can see, the yeast consistency like this. It's not too hard. It's like fluid. It's like a cake consistency. Alright, I think it's ready now. So this is the chickpeas and red lentils. They left in the bottom of the pot. So this one is ready. We're gonna cover up again. So we bring the yeast outside, under the sun. So we don't need to put water underneath because it's summer, it's hot. So under the sun, it's gonna rise. So we just cover up. So we leave it here until it's rise and ready to use. Üretme hamurumuzu bahçeye çıkardık. Güneşin altında, burada masanın üzerinde bu şekilde bunun içerisinde bekleyecek. Burada taşıncaya kadar, kabarıp taşıncaya kadar burada bekleyecek. She add the salt into the flour because when the dough ready, we're gonna put everything in this flour, and she's gonna need bread dough. Chickpeas yeast ready. As you can see, it's overflowed. İkinci aşamada hamurumuzu üretmiştik. Şu anda taşmış. Now time to make bread dough.
Güzel oldu ya. Yapışıyor. Çekiyor mu? She needs the bread dough. Now all the tray is ready to transfer bread dough inside. So the bottom of the tray, she put some sesame seeds. Oldu. Dur ben de şimdi. Hiçbir şey yok. Tamam. Yok. Hülya. This is Eid bread. That's why it's special. They decorate with sesame seeds, walnuts, and hazelnuts on top of the bread. Köyde bayram ekmekleri bu şekilde süslenir. Üzerlerine böyle susam, ceviz ve fındıklarla. So bread dough, as you can see, it's in the bread tray, special bread tray they're using in the village. So they put half. So we're gonna put it at the side, and it's gonna rise in the tray. Maybe 1 hour waiting time. So when this tray is full with the bread dough, they're going to cook. Hamurları ekmek tavasına bu şekilde koyuldu. Tamamen dolu değil, görüyorsunuz, yarım bir şekilde koyuldu. Şimdi yaklaşık 1-1,5 saat bekleyecek. Tava doluncaya kadar hamurumuz kabaracak. Ondan sonra da fırında pişmeye bırakılacak. Let's have a look to breads. Wow, it's full now. Look at this. All the tray. It's full. Now it's ready to cook. Wood fire oven ready for bake the breads. So they're warming up the oven now using this to fire up. Everything is natural here. Hamurlar yeterince bekleyip kabardı. Tavayı doldurdular. Şu anda gördüğünüz gibi fırın hazırlanıyor. Yine attım mı ben? Ha? Yine attım. 3 tane var şu an içeride. Aynen. Engin nerede bu? Dik koy yapalım. Böyle. Aha. Al. Nasıl çekelim? Var mı burada? Var. Dik mi yanma? Dik. Bir tane kaldı değil mi? Evet. Sen içeri laf ettin mi? İçeride dedim kızım sen ya. Biri içeride seninkinin dedim. Ha, Dik tamam mı? koy dik. Köşedeki yanmaz değil mi yavrum? Dur bakayım.
Ateşte. Okay, everyone, is bread is ready. I would like to show you inside. Let's have a look. It's like spongy. Cook very well. This is homemade chickpeas yeast bread, village style. It's traditional. Hope you guys like the video and you can try this bread. Taste is different and delicious. Thank you for watching the video. See you next time. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi nohut mayalı ekmek, köy ekmeği tarifini bütün aşamalarıyla sizlerle paylaştım. Umarım videomu beğendiniz ve bu ekmeği sizler de denersiniz. Çok lezzetli, bizim geleneksel ekmeklerimizden bir tanesi ve sağlıklı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.